Evet. Sevgili dostlar, rastgele şöyle büyüklüğünü kendinizce ayarlayarak kaşığından alıp kaynayan, bakın şöyle gayet güzel tek tek yüzüne çıkıyorlar. Pişen suyu yüzüne çıkıyor bakın. Yani gayet güzel oluyor. Tavuğu pişmeye koyduğumu düşünüyorum. Pişince görüşürüz. Hoşça kalın. Kendime özel tabure yaptırdım tezgaha yetişmek için. Çünkü tezgaha yetişemiyordum. Bak ne kadar güzel oturduğum yerden her işi yapabiliyorum artık. Yaşlılık böyle bir şey. Şimdi tavuğumu, bu haşlamış olduğumuz tavuğumuzu aldık. Şöyle. Harika bir kaşık çorba yapacağız. Kaşık çorba için 2 tane havucumuz, 1 tane patatesimiz, 2 tane soğanımız, 1 but tavuğumuz ve 1 tane de yumurtaya ihtiyacımız var. 2 kaşık da una ihtiyacımız var dostlar. Şimdi zamanla yavaş yavaş hepsini size göstereceğim. Şimdi bunu haşladık, buraya alıyoruz. Bakın havuçlarımızı soydum, yıkadım. Soğanlarımızı soydum, yıkadım. Patatesimizi soydum, yıkadım. Şimdi önce soğanla başlayalım. Şöyle küçük doğrayalım mümkün olduğu kadar dostlar. Soğan çorbamıza lezzet verecektir. Bu şekilde, bu küçüklükte yeterlidir. Sevgili dostlar, böyle rendeliyorum. Havuçlarımızı. Dostlar, şöyle yarım bardak kadar sıvı yağ koydum. Çok değil. Ondan sonra soğanımı alacağım içine. Soğanımız biraz kavrulduktan sonra da diğer malzemelerimizi yavaş yavaş ilave edeceğiz. Bu biraz pembeleşene kadar kavuralım. Tavuğumuzun etini güzel güzel ayıklıyorum dostlar. Şimdi böyle bu şekilde doğruyoruz dostlar. Bakın bu büyüklükte. Çok büyük değil. Pardon, çok küçük değil. Bu şekilde etlerini ayıklayacağız. Ondan havuçlarını ekliyorum. Şöyle havuçların da sarısı çıkana kadar kavuralım. Yani suyunu koyduğumuzda havuçları suya sarı böyle rengi çıkmalı. 1 tatlı kaşığıyla dolu 2 kaşık un koydum. Yani 1 yemek kaşığı. Evet, ortalama 1 yemek kaşığı. Şöyle ununla da şöyle biraz iyice çevirelim. Tavuğumuzun suyundan bayağı bir yeterince ekleyeceğiz. Şimdilik bu kadar yeter. Eğer az bulursak biraz daha ekleyebiliriz. Ama şimdilik güzel gözüküyor bakalım. Bak nasıl havucun sarı suyu çıktı dostlar. Bakın çok güzel oldu.
İşte benim istediğim renk buydu. Şimdi tavuklarımızı da koyalım. Şöyle. Arada bir karıştırarak kaynamasını sağlayalım. Bakın böyle harika kıvamlı bir çorbamız olacak. Kaşık çorba. Sebzeli kaşık çorba. Sebzeli tavuklu. Patateslerimizi doğramaya. Mümkün olduğu kadar küp şeklinde doğrayacağız ki bakın küplerimiz bu şekilde. Yani şimdi patateslerimizi de şöyle güzelce suyumuzun içine koyuyorum ve pişene kadar bekleyeceğiz. Bu arada ben hamurunu hazırlayacağım size dostlar. Bakın çok güzel oldu. Rengi tam istediğim gibi. Su şeyini ayarını siz kendinize göre, zevkinize göre ayarlayabilirsiniz dostlar. Gerçekten mükemmel. Şimdi dostlar 2 tane yumurta kıracağım. Aslında bir tane yeter miydi? Tamam, bir tane yetiyorsa bir tane kır. Şimdilik. Şimdilik bir tane kıralım bakalım. Sevgili dostlar. Şimdi şöyle 1, 2, 3 kaşık un koyuyorum. Şimdi karıştırarak nasıl olduğunu göreceğiz. Ne kadar tam kıvamına geldiğinde size göstereceğim dostlar. Birazcık da tuz atıyorum. Dostlar yapacağınız azlığa çokluğa göre yumurtasını azaltamazsınız ama çoğaltabilirsiniz. Hani bir yumurta azaltılmaz tabii ki de. Ama şöyle güzelce iyicene bir karıştıra ne yapacağım? Harika bir hamur elde edeceğim. Şimdi bir yumurta daha kırıyorum. Ununu kontrollü koyun lütfen. Şimdi devam ediyorum karıştırmaya. Sevgili dostlar, hamurun ölçüsü 2 yumurta, yemek kaşığıyla dolu dolu 3,5 kaşık un ve kıvamı da akışkanlığı da bu şekilde olacak. Kek hamuruna yakın. Evet. Aşağı yukarı kek hamuru gibi düşünün. Şimdi Allah izin verirse başlıyoruz. Evet. Sevgili dostlar, rastgele şöyle büyüklüğünü kendinizce ayarlayarak kaşığından alıp kaynayan, bakın şöyle gayet güzel tek tek yüzüne çıkıyorlar. Pişen suyu yüzüne çıkıyor bakın. Yani gayet güzel oluyor. Öyle belirli bir kalıbı veya büyüklüğü küçüklüğü yok. Herkes kendine göre ayarlasın lütfen. Bakın nasıl yüzüne güzel güzel çıkıyor hamurlarımız. Gayet de güzel oluyor, görünüyor. Dostlar, tuzunu ilave etmeye unuttum. Hemen atıyorum. Birazcık da tuz ekleyeceğim tabii ki de. Hamuru ne kadar azalırsak o kadar iyi değil mi anne? Kaşığımıza. Evet. Herkes yani istediği büyüklükte alabilir kaşığını, hamurunu. Ama böyle iri taneli olduğunda da gerçekten mükemmel oluyor. Şimdi güzelce bir 5 dakika pişecek. İsteyen
tuzunu ve karabiberini ilave edebilir. Şöyle güzelce tuzunu da ilave ettim. Ve karıştırmaya devam edeceğim Allah izin verirse. Şöyle bir karıştıracağım. Bakın kıvamı da gayet güzel oldu. Hamurları mümkün olduğu kadar küçük koyun. Hamurlar şişti miydi her biri koca koca oluyor bakın. Söylemedi demeyin bana. Harika oldu. Ama dediğim gibi pişmesi de çok güzel oldu hamurun. Çok heyecanlandım. Evet çok güzel oldu. Gerçekten güzel oldu. Ama dediğim gibi her güzel yanında hamurlarımızı biraz daha kaşıklarımıza küçük tutturalım dostlar. Çünkü birazcık büyük gibi oldu. Bakın harika oldu. Şimdi ben şöyle bir de süsleme yapacağım dostlar. Siz de yapabilirsiniz. Bakın gayet güzel ve görünümü harika oldu. Sevgili dostlar, benim can dostum, canım arkadaşım, 50 yıllık arkadaşım beyninde tümör oluşmuş. Ona sizden dua istiyorum. Şu anda yoğun bakımda yatıyor benim can arkadaşım. Can dostlar her zaman dosttur. Fatma arkadaşımla asla benim can bağım var ama kan bağım yok. Ama 50 yıldır o kadar iyi bir dostum ki dostum için sizlerden dua istiyorum. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Bugün benim çok üzgün günüm dostlar. İnşallah arkadaşıma Rabbim hayırlı şifalar versin bütün hastalarımızın içerisine. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.